Dostlar selamünaleyküm. İran ABD ile yapacakları görüşmeyi ne yaptı etti İstanbul'dan Umman'a aldı. Orada ilk görüşmeyi yaptılar. Ama şaşılmayacak şekilde yine ABD bunları rezil etti. O yüzden bugün bu konuyu konuşalım. Baştan belirteyim. Yine muhtemelen bana sen İran düşmanısın filan diyenler olacak. Ama bugün detaylı ve uzun bir hatırlatma videosu izleyeceksiniz. O zaman anlarsınız neyin ne olduğunu. Konuşacak çok şey var. O yüzden uzatmadan başlayalım. Öncelikle şunu belirtmekte de fayda var. Umman tercihi aslında çok şaşılacak bir tercih değil. Yani mesele benim için İran'ın Umman'ı tercih etmesi değil. Umman zaten İran'ın arka kapı diplomasisi için sürekli kullandığı bir ülke. ABD ile İran arasındaki müzakerelerde Umman ilk defa öne çıkmıyor. Hatta Umman'ın bu arabulucu rolü ABD meselesi dışında da çok eskilere dayanıyor. Mesela 1988'deki İran-Irak Savaşı'nda arabulucu Umman'dı. Aynı şekilde 91'deki İran-Mısır krizini de Umman'da görüşerek çözdüler. 2007'de İran-İngiltere krizi yine burada çözüldü. 2014'te, 2024 ve 2025'te İsrail'le yaşadıkları sözde gerginliklerin sonucunda ABD ile masaya oturdukları yer yine Umman'dı. Daha bunun gibi farklı örnekler verilebilir. Yani neden Umman tercih edildi sorusunun sebebi Umman'ın durup dururken hiç olmadığı bir alana dahil edilmesi değil. Bu sorunun sebebi Türkiye'nin bunca çabasına rağmen her zamanki gibi dostane bir yaklaşım görmemesi. Tabii ki bunun belli başlı sebepleri var. Ama bu sebeplerin içerisinde en önemlisi İran'ın Türkiye'yi bu rolden uzak tutma çabası. Yani Türkiye onları ABD ile masaya oturtan ülke olsun istemiyorlar. Eğer bu iş çözülecekse Türkiye'nin prestij kazanmadığı bir seçenekle çözülsün istiyorlar. Hatta o kadar ki görüşmelerin İstanbul'dan Umman'a alınması için ABD'ye ciddi ayak direttiler. Bakın öyle bir boyut ki bu herifler bu kadar direnişi ABD bunları vurduğu zaman bile göstermedi. Böyle bir takıntıdan bahsediyorum şu an. Sonucunda ne oldu? Görüşmeler Umman'a alındı. Hatta ilk görüşmede yapıldı. İran Dışişleri Bakanı çıkıp her şey çok güzel ilerledi. Görüşme başarılıydı dedi. Ama muhtemelen ABD tarafı için aynı şey geçerli değil. Çünkü görüşmenin hemen ardından ABD iki büyük adım attı. Önce İran'ın petrol ticaretine yönelik yeni yaptırımlarını açıkladı. 14 kuruluş ve 15 gölge filo gemisine yaptırım uygulandığını duyurdu. Yani İran petrolüne ciddi bir darbe vurdular. Ama daha da önemlisi şu. Trump bir kararname imzaladı. Buna göre İran'la ticaret yapan ülkeler ABD ile ticaretlerinde %25 ek gümrük vergisi ödeyecekler. Zaten bunu Trump daha öncesinde de duyurmuştu. Yanlış hatırlamıyorsam geçen ay bunun konusu geçmişti. %25 ek gümrük vergisi getireceğim demişti. Ama tabii bu açıklamadan sonra müzakereler başladı. İlk görüşme de yapıldı. Bu ilk görüşmeye rağmen bu kararın alınması, yani bu kararnamenin imzalanması İran açısından aşağılayıcı bir hareket. Yani kısacası İran oturduğu masada yine rezil ediliyor. Bizi ilgilendiren bir şey var mı? Elbette yok. Kendi tercih ettikleri masada rezil oluyorlar. İstanbul'da bir görüşme yapılsaydı Türkiye onlara sahip çıkardı. Daha önce defalarca yaptı. Birazdan konuşuruz. Ama dediğim gibi şu an kendi tercihlerinin sonuçlarını yaşıyorlar. Ben bu kanalda bu şekilde konuştuğumda bir kesim inatla beni İran düşmanı olmakla suçluyor. Türkiye'de ilginç şekilde İran'ı gerçekten seven bir kesim de var. Genelde de İran konusundaki videolarıma koşa koşa geliyorlar ve iki komşu ülke arasında düşmanlık tohumları ektiğimi söylüyorlar. Normal şartlarda benim bu konuda özellikle de şu Umman meselesinden sonra açıklama bile yapmamam gerekiyor. Yani kendimi anlatmak zorunda olmamalıyım normalde. Ama biliyorum ki her seferinde bazı gerçekleri hatırlatmam lazım. Şöyle kısaca bir Türkiye-İran ilişkilerini inceleyelim. Bakalım sıkıntı bende mi? Bugüne kadar Türkiye İran'ı her zor durumdan kurtarmak için araya girdiğinde sırtından vuruldu. Bazen taşın altına elini koymadı. Bütün bedenini soktu. Ama İran kendi üstüne yıkılacak olan o taşın altından elini çekip Türkiye'yi yalnız bıraktı. Mesela 2010 İran nükleer krizi. O zamanlar Batı İran'ı nükleer enerji konusunda ciddi anlamda köşeye sıkıştırmıştı. İran uranyum zenginleştirme faaliyetleri gerçekleştiriyordu ve Batı bu faaliyetlerden dolayı İran'ın üstüne gidiyordu. Hatta mesele üstüne gidiyordu'yla yumuşatılabilecek bir mesele de değil. Çünkü İran'ı ciddi anlamda köşeye sıkıştırmışlardı. Sonra Türkiye ve Brezilya devreye girdi. Tahran'da bu iki ülke İran'ı uranyum takasına ikna etti. O dönem İran'ın tıbbi araştırmaları için %20 zenginleştirilmiş uranyuma ihtiyacı vardı. Türkiye ve Brezilya'nın kabul ettirdiği anlaşmaya göre de İran 1200 kilogram düşük düzeyli uranyumu Türkiye'ye emanet edecekti. Karşılığında da ihtiyaç duyduğu o yakıtı alacaktı. O dönem bu adım ciddi bir diplomatik başarıydı ve İran'a gerçek anlamda nefes aldıracak olan çözüm buydu. Batı'nın bundan çok mutlu olduğunu da zannetmeyin. Bir anlaşma zemini oluştuğu için ayak uydurmak zorunda
zorunda kaldılar. Yoksa Türkiye'nin İran'a karşı sert olmayışını her fırsatta eleştiriyorlardı. Hatta o dönemler hatırlarsınız bir eksen kayması tartışması vardı. Yıllarca devam etti. İşte o eksen kayması tartışması bu olayla başlamıştı. Peki sonra ne oldu? İran tutarsız davranmaya başladı. Türkiye ve Brezilya'ya verdiği sözden döndü. Anlaşmadan hemen sonra uranyum zenginleştirmeye devam edeceğim dedi. Tabii böyle yapınca Batı da aradığı fırsatı buldu ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne bir karar aldırdılar. Bu karar İran'a ağır yaptırımlar içeriyordu. Hatta İran'ın bugünkü ekonomik durumunun sebeplerinden biri de budur. Ama işte Türkiye'yi sırtından vurarak böyle bir adım attılar. İran'ın bu vefasız tutumuna rağmense Türkiye ve Brezilya anlaşmaya yine sadık kaldı ve bu yaptırımlara Birleşmiş Milletler'de hayır oyu verdi. Hatta bu oylama o dönem Türkiye'nin NATO müttefikleriyle arasındaki uçurumu derinleştirmişti. Yani dış politikada her şey süt liman giderken Türkiye İran için elini taşın altına koydu ama İran taşın altından çekilip bütün yükü Türkiye'ye bıraktı. İran'ın Türkiye'ye attığı en büyük kazıktı belki de bu bugüne kadar. Tabi bununla da kalmadı. Suriye İç Savaşı'nda İran destekli milisler Türkiye'nin desteklediği grupları tek düşman olarak gördüler ve hep Türkiye'nin çıkarlarına saldırdılar. Ama sonuç değişmedi. 2010 nükleer anlaşmasında ağır bir hasar alan İran, Suriye'de daha da ağırını aldı. Yine Türkiye'ye düşmanlık etti ve yine kaybetti. Türkiye, İran'ı Suriye'den tamamen attı. Yine başka bir örnek verirsek, Zengezur koridoruna engel olmak için ellerinden geleni yaptılar. Ermenistan'a silah desteği sağladılar. Rusya'nın gönderdiği silahları ülkeden geçirdiler. Bu da yetmedi, yıllarca PKK'ya nefes oldular. Türkiye ne zaman ki PKK'ya yönelik kapsamlı bir sınır ötesi operasyon başlatsa, İran Kandil bölgesindeki teröristlere dolaylı koruma sağladı. Ne zaman o bölgelere yöneldiysek oralardaki teröristler İran sınırlarına kaçtı ve İran bunlara asla müdahale etmedi. Daha da kötüsü son dönemde PKK'nın ve uzantısı YPG'nin Türkiye ve Türkiye destekli güçleri yaptığı kamikaze drone saldırılarında İran'ın Şahit 136 dronlarının kullanıldığını bile gördük. Türkiye destekli güçler Suriye'nin batısını tamamen kontrol altına alınca İran Devrim Muhafızları Komutanı Irak'ta YPG liderleriyle gizli toplantılar yaptı. Irak'ta devam eden terör operasyonlarını İran toprak bütünlüğüne müdahale olarak gösterip İran'ın Türkiye'ye karşı çıkması gerektiğini açıkladılar. Terör olan desteğini bir kenara bırakalım, artık herhalde anlaşılmıştır. Tekrar biraz geri gidelim. Türkiye 2022 yılında Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile normalleşme süreci başlattığında İran'ın ne yaptığını hatırlıyorsunuzdur. En soğuk günlerde Ocak ayında teknik arıza gerekçesiyle 10 gün gazı kestiler. Türk sanayisi o dönem çok ciddi bir darbe aldı. Milyarlarca dolarlık ihracat kaybı yaşandı. 10 gün boyunca bu gazı vermediler ve Türkiye teknik arıza bahanesinin yalan olduğunu biliyordu. Türk heyetleri incelemeler yaptı. Yani Türkiye'ye karşı ellerindeki tek kart olan enerji kartını en zor zamanı bekleyerek masaya sürdüler o dönemde. Yani ben İran'la ilgili konuştuğum zaman genelde komşuluk hukukuna sığmayan ifadeler kullandığımı filan iddia ediyor insanlar. Ama İran Türkiye için dost değil. İran'la Türkiye'nin kaderi bir filan gibi söylemleri zaten ciddiye almıyorum. İran Türkiye'ye karşı paranoya derecesinde bir rekabet hissine sahip. Türkiye ile rakip olabilecekleri hissine nasıl kapıldıklarını bilmiyorum. Ama böyle bir gerçek var önümüzde. Ve bu paranoya sebebiyle bugüne kadar Türkiye ne zaman İran'a elini uzattıysa eli havada kaldı. İşte bu son yaşanan Umman olayında da bunu bir kere daha gördük. Bu sebeple de bu görüşmelerde İran'ın rezil olması işin açığı beni hiç ilgilendirmiyor. Savaş çıksın ister miyim? Elbette istemem. Sonuçta savaşlarda masum insanlar ölüyor. Ben İran'ın yönetimini sevmiyorum. Halkla bir sorunum yok. Olsaydı bile zaten savaş durumunda ciddi bir mülteci akınıyla uğraşmak zorunda kalırdık. Bu yüzden bile akli dengesi yerinde olan herhangi bir Türk vatandaşı İran'ın savaşa girmesini istemez. Ama dediğim gibi o masada rezil olmaları da işin açığı çok da umurumda değil. Bu saatten sonra herkes tercih ettiği hayatı yaşar ve tercihlerinin bedelini öder. Allah'a emanet olun.